Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi kendi videomu izlemeye çalışıyorum ve ne çıktı? Bir reklam çıktı. Ben kendi videomu izleyemiyorum çünkü reklam koymuşum. Ne yazık bana. Neyse. Şimdi gösteriyorum bunu. Şimdi nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi 3 kişi beni izliyor. Çok ünlü olduğum için. Bugün şey yapacağız. Bugün bir deneme, ne deniyor? Bir YDS deneme yapacağız. Bu sorulara baktım az önce. Bayağı zor sorular. Bence bizi zorlayacak sorular. Ama bakalım. Bayağı kalabalık oldum. Vay be. Herkese hoş geldin. Herkes kendi seviyesini, İngilizce seviyesini yazabilirse iyi olur. Birkaç soruyu cevaplayayım. İyiyim abi, sen nasılsın? Sesim nasıl geliyor? Görüntüm nasıl? Her şey yolunda mı? Her şey iyi mi? Her şey iyiyse o zaman biz hemen başlayabiliriz. Bu bizi zorlayacak soruları cevaplamaya. Selam. Hi. Selam. Başka ne var? Tamam. Şimdi her şey yolunda mı gençler? Intermediate, bir kişi intermediate diyor. Herkes onu telaffuz edebilir mi? Intermediate. Herkes denesin. Herkes kendi olduğu yerde denesin. Intermediate. Çıkıyor mu? Intermediate. Oluyor mu? Intermediate. Intermediate. Yani tesi yok. Intermediate. Tamam şimdi. İlk tesi yok yani. Intermediate. Şimdi sesiniz ve görüntünüz iyidir. Teşekkürler Beyza. O zaman biz bence başlayalım. Şuraya bir geçelim. Hiç kimse şeyini yazmadı. Yani bu bir intermediate çıktı. Onun dışında hiç kimse şeyini yazmadı. Erman ne diyor? Özel hoca Amerikalılara çözdürmüştür. Çok yanlışları çıktı. Olabilir. Şimdi bakacağız, göreceğiz. Şimdi bunu çıkarıyorum. Şimdi şuraya bir geçeceğiz. Ve ne diyorsun sen? Hocam sıfırdan İngilizce serisi bitince hangi düzeyde olacağız? Yani sıfırda olmayacağız. Yani amacımız o. Sıfırda olmamak bizim amacımız. Yani konuşup sohbet edebilecek miyiz? İnşallah. Yani o size bağlı. Yani siz İngilizce bir tek benden öğrenmeyeceksiniz. İşte benden öğreneceksiniz. Aynı zamanda kitap okuyacaksınız. Aynı zamanda film falan izleyeceksiniz. Aynı zamanda böyle farklı şeyler yapacaksınız. İşte yani tek bir kaynaktan öğrenilmez. Tek bir kaynaktan halledilmez bu dil olayı. Şimdi geçiyoruz sınavımıza. İlk sorumuza bir bakalım. Hazır mıyız gençler? Bence hazırsak. Şeyimi kaldırdım. Evet. Geldim buraya. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bir deneme sınavı buldum bir yerden. Ve biz beraber bunu yapacağız. Şimdi yorumları görmüyorum. Şimdi bu ilk soruyu anlatacağım. Ondan sonra yorumlara geleceğiz. Şimdi top priority. Şimdi normal böyle doğru düzgün okuyayım. Top priority for preventing theft should be measures to prevent or blank. Şimdi blank boşluk anlamına geliyor. İşte ben bunlara blank diyeceğim. Blank. Measures to prevent or blank a burglar from entering your home, such as lighting and locks. Şimdi daha yavaş okuyoruz. Top priority for preventing theft should be measures to prevent or blank a burglar from entering your home, such as lighting and locks. Bunun cevabını biliyor muyuz acaba? İşte punish diye bir şey oluyor. O da yani cezalandırmak gibi bir şey oluyor. Influence, onun bir sürü anlamı var ama o da yani etkilemek gibi bir şey oluyor. Confuse ne anlamı geliyor? Ne bileyim. İşte bir kişinin kafasını karıştırdığınızda işte onu confuse etmiş oluyorsunuz. Bir sürü anlamı var. Oppose ne anlamı geliyor? Yani bir şeye karşı çıkmak gibi bir şey oluyor. Dissuade ne anlamı geliyor? Siz persuade kelimesini biliyorsanız onun tersi, onun zıt anlamlısı oluyor. Yani bir kişiyi bir şey yapmamaya ikna etmek. Yani yapmaya değil de yapmamaya ikna etmek gibi bir anlama geliyor. Cevabını bilen var mıdır gençler? D diyen biri vardır. Başka böyle cesaretli cevabını bildiğini düşünen biri var mı aramızda? Anıl diyor. Başka yok mu? Böyle cesaretli, böyle yok mu? Tamam. Gençler ben aslında burada dissuade derdim. Dissuade. Çünkü onu dissuade işte
entering, şimdi buradan başlayalım. Şimdi top priority ne anlama geliyor? İşte ne diyelim? Öncelik diyelim. Top priority yani en önemli olan, en önemli böyle öncelik. Yani işte bu biraz saçma oldu Türkçe'de ama. Ne için? Ne için? Preventing, bir şey önleyeceğiz. Bir şeyin olmamasını sağlamaya çalışacağız. Theft ne oluyor? Hırsızlık. Should be, bir şey olmalı. Ne olmalı? Yani işte en önemli işte hırsızlığı önlemek için en önemli şey ne olmalı? Ne olacak? Measures, bunu nasıl çevireceğiz? Yani bir şeyler yapıyoruz. İşte önlemler diyelim şimdilik. Ne için? To prevent. Yani prevent etmek için. Prevent yine önlemek oldu. Or blank a burglar. A burglar ne demek? İşte hırsız oluyor. İşte onu dissuade ediyoruz galiba. Onu dissuade ediyoruz. İşte onun enter etmesini istemiyoruz. İşte onu enter etmemesine ikna etmeye çalışıyoruz. Dissuade a burglar from entering your home, such as lighting. Such as bu such as'den sonra ne gelirse bunun gibi, şunun gibi oluyor. Such as ne gibi? Lighting, ışıklar, aydınlanma, and locks ve kilit sistemleri falan. Ben burada dissuade derdim. Punish olmaz, influence olmaz, to prevent or confuse a burglar. Confuse olmaz, yani sadece confuse a burglar deseydi, yani o biraz mantıklı olurdu. Ama yani from olmuyor. Yani biz confuse from diye bir şey yok. Oppose from, o da olmuyor. Oppose a burglar, o da mantıklı olurdu. Ama oppose from, o olmuyor. Ama dissuade fiili from prepositionunu gerektiriyor. O yüzden dissuade a burglar from entering your home. Şimdi bu anlaşıldı mı? Hızlı mı gittim? Hızlı mı ilerledim? Çok mu yaptım? Karışık anlattım. Ne diyorsunuz? Biri dedi. Biri C dedi. C miydi? Doğru cevabı. Evet, C'ydi. Evet. Tebrikler. Confuse. Dediğim gibi confuse from ile olmuyor. Ne diyorsunuz? Hızlı mı yaptım? İyi mi anlattım? Kötü mü anlattım? Ne diyorsunuz? Hiç kimse oppose diyoruz. Oppose olmaz. Yani oppose from olamaz. Yani oppose from olamaz. Oppose from dedik ya. Burada. From. Yani oppose from olmuyor. O yüzden yani dissuade from oluyor. Bunu anladık mı? Ne diyorsunuz? Yok, iyiydi diyoruz. Eyvallah. İyi miyiz? Tamam, o zaman bir sonrakine geçelim. Yok, onu kaldırdım. Hatırladım. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Hazır mıyız? Okuyorum. Many social and religious conservatives, both individuals and groups, sincerely believe that abortions adversely affect a woman's blank mental and physical health. Tamam mı? Onu biraz yavaş okudum. Siz şimdi kendinize okuyabilirsiniz içinizden. Bu şeylere bakmayı başlayalım. Subsequent. Bu kronolojik bir şey. Yani bir sonraki anlamına gelen. Yani bundan sonra, yani bir şeyden bahsediyoruz. Ondan sonra ondan sonraki şeyden bahsetmek için kullanılan bir terim. Equal. Yani aynı, yani eşit, yani aynı seviyede falan. Reluctant. Bunun güzel bir Türkçesi var mı bilmiyorum. Yani varsa benim haberim yok. Reluctant, yani bir şey yapmak istemiyorsan o şey reluctant'sın. I am reluctant to do that. Onu yapmak için reluctant'ım. Yani pek yapmak istemiyorum. Yani çok, yani pek yapasım gelmiyor. Supplementary. Şimdi supplement diye bir fiil var. O da çoğu zaman tamamlamak gibi bir şey oluyor. Bir şey belli bir seviyeye geliyor ama biraz daha ilerlemesi gerekiyor. Onu supplement ediyoruz. Yani onu tamamlıyoruz. Tamamlamak kelimesi de aynı değil de yine yakın bir şey. Supplementary. O yüzden supplementary ne olur? Tamamlayıcı gibi bir şey oluyor. Yine hemen %100 aynı şey değiller ama ona benzer bir şey oluyor. Substantial gençler. Substantial'ın 1000 tane anlamı var.
Hangisini anlattığımı bilemedim. Substantial. Yani substance kelimesi işte substantial onun işte sıfat hali oluyor. Substance kelimesini bilenler için. Aynı zamanda yani çok böyle önemli yani bir çok anlamına geliyor. Yani there's a substantial difference diyebiliriz. A substantial difference. Difference fark oluyor. A substantial difference yani bayağı bir yani gerçek bir fark. Yani bu böyle bir şey değil. Böyle hafife alınacak bir şey değil. Yani a substantial difference. Ne diyoruz gençler, arkadaşlar? Ne diyoruz? Yorumlara bir bakayım. Bir isteksiz. İsteksiz olur. Galiba reluctant için diyorsunuz onu. Aynen diyoruz. Aynen. Bence de. Desteklemek. Supplementary. Galiba supplementary için onu söylüyordun. Bir kişi de diyor. Bir başkası substantial diyor. Bu nereye gittim? Protein tozu aklıma geldi. Aynen. Şimdi protein tozu ne için kullanılır? İşte ben spor yapan bir kişi olduğum için işte bunu biliyoruz. İşte her gün işte belli bir miktar protein tüketmek istiyoruz. Onu tüketemeyince ne yapıyoruz? Supplementler alıyoruz. Yani tamamlayan işte o miktarda tamamlayan bir şey alıyoruz. O yüzden o protein tozu supplement oluyor. İşte supplement eden yani tamamlayan bir şey oluyor. Temel ne oluyor? Temel ne oluyor? Equal substantial? Maybe, I don't know. Şimdi bir de oldu. Önemli dedik. Şimdi valla ben düşünmedim ki. Gençler cevabımız A olacak. Cevabımız A olacak galiba. Aslında bir daha bakayım. Many social and religious conservatives, çok social and religious yani dindar ya da dini gibi bir şey oluyor. Sosyal işte hem sosyal olarak hem de dini olarak muhafazakar insanlar, birçok muhafazakar insan. Both individuals and groups yani hem bireyler hem de gruplar olarak sincerely believe that believe yani inanmak, bir şey düşünüyorlar, bir şeye inanıyorlar. Believe that, düşünüyorlar ki. Burada sincerely ne anlamı geliyor? Yani gerçekten buna inanıyorlar. Yani bu sadece işte yani art niyetli yani herhangi bir art niyetleri olmuyor. Yani gerçekten bunu düşünüyorlar. Bunu gerçekten düşünüyorlar. Gerçekten buna inanıyorlar. Yani sincerely bu anlama geliyor. Sincerely inanıyor ki abortion yani kurtaj adversely kötü bir şekilde affect etkilemek yani kötü bir şekilde bir şey etkiliyor. Ne etkiliyor? A woman's bir kadının yani kadınların blank mental and physical health. Ben subsequent derdim. Yani kurtajdan sonraki zihinsel ve fiziksel sağlığını etkilendiğini düşünüyorlar. Yani subsequent işte kurtajdan sonraki reluctant olmaz, equal olmaz, affect a woman's supplementary health diye bir şey yok. Affect a woman's substantial mental. Yok gençler subsequent. Cevabımız subsequent olacak. Yani bir sonraki işte bundan sonraki işte bu kurtajdan sonraki şey etkilediğini düşünüyorlar bu insanlar. Ne diyoruz? Sorularımız var mı? Sorularımız var mı? Evet, tamamlayıcı. Complementary mi? What? Konumuz neydi? Supplementary. Belki ondan bahsediyorsun. Şimdi ne oldu şimdi? Onu nasıl yaptım ki? Ha, tamam. Reluctant. I don't feel like ile aynı anlamı mı geliyor? Yani I don't feel like ifadesini içeren bir cümlede büyük ihtimalle reluctant kelimesini kullanabilirsin. Mesela ben diyorum ki işte sana yardım edersem senin için kötü olur. Yani bunu işte tek başına yapman gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman ne diyeceğim? I am reluctant to help you. I am reluctant to help you. İşte
Az önce işte isteksiz dedik. Yani I am reluctant to help you. Her zaman söylediğim gibi biz aslında yani çevirmeden anlayabilirsek daha iyi olur. Tabii ki bu bir YouTube videosu. O yüzden imkanlarımız sınırlı. Daha çok çevirerek öğretiyorum şimdi ama çevirmeden anlayabilirsek olur. Bence buradaki sincerely samimi olarak anlamayalım. İçten inanmak olur. Bildiğim kelimeler öğreniyorum. Teşekkür ederim Zek abi. Ne demek Yusuf'cum? Yusuf dedim. Pardon Yunus'cum. Başka bir sorumuz var mı? Unwilling. Bence isteksiz kelimesine daha yakın oluyor. Stay be anlama. Anlama geliyor. Anlamadım. Biz konumuz şöyle bir bakayım. Anlamadım. Tamam. Yine onu nasıl yaptım? Tamam. Şimdi başka bir şeyimiz yoksa o zaman biz bir sonraki şeye geçelim. Bir sonraki soruya geçelim. Bunu kaldırayım gençler. Kaldırdım. Şimdi bunu açtım. Geldim buraya. During and blank. After the Second World War, almost every country on the European continent experienced the destruction and reform of their currencies. Evet gençler, bayağı zor bir şeyimiz var burada, bir soru. Tekrarlıyorum. During and blank, after the Second World War, almost every country on the European continent experienced the destruction and reform of their currencies. Arkadaşlar, apparently diye bir kelime var. Bu sizde yok gibi. Yani sizde apparently. Yani apparently ne demek? Yani ne bileyim işte bir şey görüyorsun ve o şey görerek bir şey anlıyorsun ve bu anladığın şey çok bariz bir şekilde böyle anlatılmıyor ama diyorsun ki apparently mesela yani iki kişi görüyorsunuz işte bir çift işte el ele tutuşuyorlar işte el ele böyle yürüyorlar dersin ki yani apparently they're dating yani apparently onlar işte sevgili. Yani bu bariz bir şekilde böyle anlatılmadı ama işte öyle anlattın. İşte öyle anladın. Yani apparently onlar sevgiliymiş. Yani Türkçe'de genelde miş ile bitecek bu şeyler ama her zaman değil. Immediately hemen sonra işte çok hızlı bir şekilde anlamına gelen completely tamamen işte komple falan işte komple zaten işte buna benzemiyor mu? Completely. Immensely. Immense kelimesi yani büyük gibi çok işte ne bileyim öyle bir şey oluyor. So, o yüzden immensely onunla ilgili bir şey oluyor. Immensely. Yani çok fazla falan. Büyük bir şekilde falan. Yine reluctantly çıktı gençler. Burada da aynen burada reluctant vardı. O bir sıfat. Burada reluctantly oluyor. İşte bu işte sıfatlar için kullanılan fiiller için kullanılan bir sıfat. Sanırım onlara ne diyoruz? Adverb diyoruz. İngilizce'de adverb diyoruz bunlara. Siz galiba zarf gibi bir şey diyorsunuz. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Şöyle bir geleyim. Ne diyoruz? Gözde. Ne haber? İyi misin? Yayın bulanık oldu. Şimdi iyi galiba. Ne bileyim. Bilmiyorum. Bulanık mı şimdi? Düzeldi mi? Cevap A. During and apparently. Tamam bir A diyoruz. Görünüş yani apparently için diyorsun onu. Yani öyle çevrildiği cümleler olabiliyor ama hep öyle olmayacak. Anıl. Obviously be. Yani obviously o kadar açık ki o kadar böyle belli ki işte obviously be olacak. Bir bakalım. Millet ne diyor? Apparently you are sick. Şimdi sick kelimesini kullanıyorum. Yanlış anlamayın. Ben küfretmiyorum. Sick. Oradaki işte sesli harf i değil. Oradaki sesli harf e. Sick kelimesini okumaya çalışırken Türkçe olarak küfrediyorsanız demek ki yanlış okuyorsunuz. Tamam mı? Ben küfretmem. Şimdi apparently çıktı. Aleyküm selam.
Be, absolutely be, adverb, zarf, be, işte bütün cevaplar çıkıyor. Yayın mükemmel. Tamam. Ben aslında çok fazla düşünmedim. Ben şimdi bir bakayım soruya. Cevabımı yine yaptım ya. Evet şimdi. During and apparently, reluctantly, immensely, completely. Aynen immediately olacak. During and immediately after. Yani during the Second World War. Yani ikinci ne deniyor? Dünya Savaşı mı deniyor? İkinci Dünya Savaşı böyle yapılır olurken işte onun Türkçesini bilmiyorum ama hem de ve hemen sonra. Immediately after. Hemen sonra. Ondan hemen sonra. İşte bu savaş sürecindeyken hem de hemen sonra bir sürü şey oluyor. Bu şeyleri anlatayım mı? Almost every country, neredeyse her ülke, yani bütün ülkeler, on the European continent, European, Avrupa, continent, işte kıta oluyor. On the European continent, yani Avrupa kıtasındaki neredeyse her ülke gibi bir şey olur. O biraz bozuk bir cümle oldu ama. Experienced bir şey yaşadılar, bir şey deneyimlediler, bir şey başlarına geldi. The destruction, bir şey yıkıldı, bir şeyin bunu nasıl diyoruz? Yıkım diyoruz galiba Türkçe'de. Bir şeyin yıkımını gördüler. And reform varsa işte zaten. Bir şeyin yıkımını ve reformunu gördüler. Of their currencies, neyin reformunu, neyin yıkımını? Their currencies, onların para birimleri, işte currency, para birimi oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bundan bir daha yapalım. Ondan sonra aşağı inelim ve başka bir şey yapalım. Yok. Şimdi şuraya geldim. Farklı bir şeyimiz var mı? Farklı bir sorumuz var mı? Biraz hızlı olsan reis. Tamam. Pardon. Sırasında. Ne sırasında? During sırasında. Yani bazen. Bazen sırasında oluyor. Tamam şimdi. Tamam. Aynen doğru söylüyor. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Ondan bir daha yapalım. İşte bu soru ne deniyor? Formatını bir daha yapalım. Ondan sonra başka bir şey geçelim. Başka bir soru şekline geçelim. Tıkladım buraya ve nereye girelim? Bu 4'e girelim. Şimdi Edward Snowden. Her şey yolunda mı? Evet şimdi. Edward Snowden. Bunun okunuşunu bilmiyorum. Edward, bunu biliyorum. Edward, bir isim. Bu bir isim. Bilmeyen varsa bu bir isim. An American whistleblower, bu ne anlama geliyorsa, applied for temporary blank in Russia on July 16th. And if granted, he would be able to live in Russia and even travel abroad for at least a year. Edward Snowden, an American whistleblower, applied for temporary blank in Russia on July 16th, and if granted, he would be able to live in Russia and even travel abroad for at least a year. Şimdi, provision. Provide kelimesi genelde sağlamak diye çevriliyor. İşte provision, işte sağlayış gibi bir şey olur. Indifference yani tarafsızlık gibi bir şey. Yani öyle bir şey. Yani bir konuda indifferent iseniz o zaman o konuda işte tarafsızsınız. Bir tarafınız olmuyor. Extradition kelimesini bilmiyorum. Evet, onu bilmiyorum. Evet, onu bilmeyebilirsiniz. Bu kelimeyi bilmeyebilirsiniz gençler. Çünkü ben de onu bilmiyorum. Asylum. Şimdi bunun birkaç anlamı var. Bir kişi, yani nasıl anlatayım bunu? Deli bir kişi asylum'a gönderilir. Orada işte tutuluyor. İşte orada hiç kimseye zarar veremez. Yani deli derken böyle delirmiş, böyle işte kafası yerinde olmayan bir kişi. Asylum'a gönderilir. Orada hiç kimse işte zarar veremez. Orada insanlar ona bakar falan. Aynı zamanda asylum şey için kullanılır. İşte
İşte mülteci insanlar, işte onlar işte farklı bir yere gidiyor. İşte bir şeyden kaçıyor. İşte savaş olsun, işte bir zulüm falan olsun. Bir şeyden kaçıyorlar. Onlar asylum arıyor. We are seeking asylum. They are looking for asylum. Asylum işte barınak gibi bir şey oluyor ama daha böyle kapsamlı bir kelime. Indication kelimesi ne anlam geliyor? Indication. Indication ne anlam geliyor? Indicate yani bir şey. Bunun birçok anlamı var ya. Neyse. Apply for temporary indication. Cevabı indication değil. Tamam, onu anlatmayayım. Cevabı indication değil. Şimdi gençler ben şeylere bakmayayım. Sorulara bakmayayım. Biri işte yavaş diye biraz şikayet etti. Direkt bunlara bir şey yapayım. Cevabını vereyim. Edward Snowden, an American whistleblower, applied for temporary asylum olacak. Bizim cevabımız asylum olacak. Dedim ya işte bir mülteci falan bir savaştan kaçıyorsa, bir zulümden kaçıyorsa o zaman asylum arıyor. İşte bu kişi asylum için başvurmuş. Şimdi anlatıyorum. Edward Snowden, işte o bir isim. An American whistleblower. Whistleblower kelimesini bilmiyorum. Ne anlamı geldiğini bilmiyorum. Ama işte Amerikalı bir whistleblower. Asylum için başvurmuş. Ama nasıl bir asylum? Temporary asylum. Yani işte geçici bir asylum. In Russia, Rusya'da böyle bir asylum istemiş. Bu tarihte. And if granted, bu işte verilirse, bu onaylanırsa, he would be able to live in Russia. Rusya'da able to live in Russia. İşte Rusya'da yaşaması mümkün olacaktı. İşte Rusya'da yaşayabilecekti. Yaş gibi bir şey. Neyse onu çeviremedim. And even travel abroad. And ve hem de travel işte gezmek, seyahat etmek. Abroad işte bu işte uluslararası yapılan bir seyahat için kullanılan bir terim. Bunu yapmak bile işte uluslararası seyahatler bile yapabilecekti. Gibi bir anlamı geliyor. Bu for at least a year. For at least a year. Genelde İngilizce'de bir zaman kullanıldığında for diyoruz. Mesela diyebilirim ki ben 5 dakikadır bekliyorum. I have been waiting for 5 minutes. 5 dakikadır bekliyorum. I have been waiting for 5 minutes. Ya da burada benzer bir şey yapıyoruz. For a year. For at least a year. At least yani en azından değil. Yani en az for at least a year. En az bir yıl. Bunu yapabilecekti. İşte bu işte başvurusu onaylanırsa. Şimdi şuraya geliyorum. Yorumlara bakıyorum. Yorumumuz var mı? Sorularımız var mı? Yani benim aklıma işaret geldi ama her zaman işaret olmuyor. Evet. Bunu okurken etrafınızda çocuklar olmasın. Okay. Ya abi bu ona gerek var mıydı? Okay. Bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Hiç kimse bilmiyor. Donald Trump çok kez kullandı tweetinde whistleblower diye. Ukrayna davasında. Vallahi hiç bilmiyorum. Başka bir sorumuz yoksa bir sonraki şeye geçelim. Ne geçelim? Bir sonraki kısmına geçelim. Geldim buraya, tıkladım buna. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bunlara geçiyoruz. Şimdi. Evet. Bunlar daha uzun oluyor. Bunu göremiyorsunuz. Yine göremediniz. Göremiyorsunuz yani. Nasıl yapayım bunu? Şunu yapsam. Yok, o saçma oldu. Bu nasıl görünüyor? Bu görünüyor mu? Herkes bunu görebiliyor mu? Bilmiyorum. Ben başlayacağım. 30 saniye sonra yine buna bakacağım. Göremiyorsanız değiştireceğim. ADHD. ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder is one of many childhood conditions that blank to follow blank, suffering from it through their adolescent years right up till they turn into adults. Bunu cümle yapalım. Bu koskocaman cümleyi tekrarlıyorum. Bir kere şuna bakayım. Her şey iyi görünüyor mu? Hiç kimse yazmadı. Çok sağ ol. Şimdi ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder
is one of many childhood conditions that blank to follow blank suffering from it through their adolescent years right up till they turn into adults. Şimdi 17 için ne diyoruz? Object ya da object. Aslında bu object olabiliyor, bu object olabiliyor. Vurguya göre değişiyor. İşte object, işte ilk heceyi vurgularsak yani nesne gibi bir şey oluyor. Yani object yani ikinci hecesini vurgularsak şey oluyor. Yani karşı çıkmak gibi bir şey oluyor. Ne diyoruz? Şimdi yorumlara bakıyorum. Nothing is seen. Görünmüyor. Çok pardon. Şimdi yaklaştırıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geleyim. Şöyle bir şey yapayım. İyi miyiz? Bu daha mı iyi? Bu daha iyi galiba. Evet, büyüttüm şimdi. Herhalde şimdi görebiliyorsunuz. Göremiyorsanız şimdi yazın. Ve ben devam edeceğim. Yani hepsi ekrana sığmıyor ki. Neyse. Object dediğim gibi yani nesne olacak ya da işte karşı çıkmak olacak. Belong işte bir şey başka bir şeye ait olunca işte o şeye belong ediyor. İşte you belong to me. Sen bana aitsin. İşte you belong to me. Appeal. Ne anlamı geliyor? Appeal yani appeal'in bir sürü anlamı var. Bir tanesi işte ben bir şey seviyorsan o şey bana appeal ediyor. It appeals to me. It appeals to me. Mesela rock music appeals to me. Rock music appeals to me. Neden? Çünkü ben rock müziği severim. O yüzden işte bana appeal ediyor. Tend ne demek ya? Şimdi güzel bir örnek bulayım. Diyebilirim ki I tend to do this. I tend to do this. Bu ne anlama gelir? Yani çoğu zaman bunu yaparım. Yani genel olarak bunu yaparım. I tend to do this. Mesela ben gitar çalarken çoğu zaman işte çok fazla çalıyorum, çok fazla hızlı çalarım. İşte böyle yavaşlamam gerekiyor her zaman. Diyebilirim ki I tend to play fast. I tend to play fast. Refer. O da yani bir anlama geliyor ama bir tanesi ne olur? Yani refer. Mesela bir doktora gidiyoruz. O doktor diyor ki işte bu benim usta alanım dışında. O yüzden seni farklı bir doktora refer edeceğim. Seni farklı bir doktora refer edeceğim. Yani işte oraya gidersin ve dersin ki işte bu doktor işte beni buraya refer etti. Beni buraya gönderdi. Refer. Tamam mı? Arkadaşlar 17 için ne diyoruz? Many childhood conditions that baştan başlayayım. ADHD or attention deficit hyperactivity disorder. Bu bir işte hastalık. Yani hastalık derken ne bileyim. Hastalık diyelim şimdilik. Bu hastalık is one of many childhood conditions that şimdi is one of bir şeyden biri is one of many şimdi many childhood conditions bir sürü hastalıktan bahsediyor ve diyor ki ADHD bu onlardan bir tanesi. Şimdi ne anlatılıyorsa işte nasıl bir hastalık anlatılıyorsa ADHD onlardan biri. Is one of bunlar. Umarım bu anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa yazabilirsiniz. Is many childhood conditions. Condition bazen işte durum oluyor. İşte bir şeyin halini anlatmak için, durumunu anlatmak için condition diyebiliriz. Childhood conditions yani aynı zamanda bu condition kelimesi yani kronik hastalıklar için kullanılır. İşte kronik olunca işte senin durumun, senin halin böyle. O yüzden childhood conditions yani böyle insanlar çocukken yaşadığı böyle kronik hastalıklardan bir tanesi. Ama nasıl bir hastalık? Gençler nasıl bir hastalık? That ne yapar? Tend to follow. Tamam mı? They tend to follow. Bunlar yani they
Many childhood conditions, bu they oluyor. They, onlar tend to follow. Şimdi 18'e aşağı inelim. Ya bu hepsi sığmıyor ya. Tamam, bunu yapalım. Ondan sonra yine yukarı çıkarız. Ve o diğer şeyleri, soruları, yapmadığımız soruları bir daha yaparız. Gözükmüyor ya. Ne yapayım? Yani bunlara burada da these var. That, pardon, those, that, this ve which. Burada da those olacak. Those olacak. 18 those olacak. That tends to follow those suffering from it. That tends to follow, pardon, bu onlar oluyor. That tend to follow, sesi yok. That tend to follow those suffering from it through their adolescent years right up till they turn into adults. Bu diyor ki bu, işte bu hastalık öyle bir hastalık ki çoğu zaman genelde bunu yapar. İşte tend dedik ya, çoğu zaman bunu yapar. Genelde bunu yapar. Ne yapar? Follow eder. İşte insanları takip ediyor. İnsanlarla beraber gitmeye devam ediyor. Those suffering from it. Those suffering from it. Yani suffer, yani acı çekmek gibi bir şey oluyor. Bu hastalıklar için kullanılır. Yani I suffer from şu hastalık. I suffer from ADHD, I suffer from cancer falan. İşte I suffer from dediğimizde işte ben bu hastalığın getirdiği acıları çekiyorum. İşte bende bu hastalık var oluyor. İşte those suffering from it ne demek oluyor? İşte bu hastalığı bu nasıl deniyor Türkçe'de? İşte ADHD olan insanlar. İşte bu işte onun acılarını çeken insanlar. Those suffering from it. It bu hastalık oluyor. O yüzden bu hastalık tends to, yani çoğu zaman genelde ne yapar? İnsanlara follow eder. Yani insanlar işte insanları bırakmıyor. İşte onlar da gitmeye devam ediyor. İşte onları takip ediyor. Kimi takip ediyor? İşte bu hastalığın işte acılarını çeken insanlar. Through their adolescence. Adolescence ne oluyor? Yani ergenlik. İşte oradan geçiyor. İşte through diyor ya, yani oradan geçiyor. Adolescent years, yani ergenlik yılları diyelim şimdilik. Right up till they turn into adults. Tam işte adult, yani yetişkin olmaya başladıklarında. Turn into, yani dönüşmek gibi bir şey oluyor. Dönüşmek. İşte onlar, yani tam çevirecek olursak onlar yani yetişkine dönüştüğü zamana kadar onları takip ediyor gibi bir şey oldu bu. Tamam mı? Ben şimdi yorumlara geçeyim. Bir bakalım. Hiçbir şey anlaşılmadı galiba. Ne diyoruz? Apply, başvurmak. Bazen apply, başvurmak. Bazen apply farklı şeyler oluyor. İşte bazen apply, uygulamak oluyor. Bazen apply, ne bileyim işte basmak falan oluyor. İşte apply'nın işte 1000 tane anlamı var. Şimdi hepsini yapmayacağız arkadaşlar. Hepsini yapmayacağız. Şimdi aynen hepsini yapmayacağız. Object değil mi? Ne diyoruz? Zor gelir sana. Evet. Bir sorumuz yok mu gençler? Dil seçince ne görüyorsunuz derste? Ne o bana değil. Tend neden olmak gibi kullanabiliriz. Tend neden olmak gibi kullanabiliriz bence, anlamadım bu soruyu ama tend, farklı bir örnek vereyim tend için. Az önce verdiğim örnek şeydi, yani I tend to play fast. Yani ben çoğu zaman işte hızlı çalarım. İşte gitar çaldığımda çoğu zaman işte bu benim işte meyilli kelimesi var ya sizde, meyilli işte buna yapmaya meyilliyim gibi bir şey oluyor. İşte çoğu zaman bunu yaparım işte gibi bir şey oluyor. Mesela I tend to wake up late. I tend to wake up late. Yani ben çoğu zaman geç kalkarım. Geç uyanırım. İşte ben geç uyanmaya meyilli bir insanım gibi bir şey oluyor. Aleyküm selam. Selam. Şimdi nereye gittin sen?
Those hastalık değil de insanlar diye düşünürsek olur mu? Those hastalık. Those kelimesini hastalık olarak değil de insanlar. Oradaki those yani insanlar oluyor kesinlikle. İşte o 18'deki those insanlar oluyor kesinlikle. Hüseyin merhaba. Hoş geldiniz. He turned into crazy. Şunun için diyebiliriz ki he turned yani geçmiş zamandan bahsediyor. Yani geçmişte yaşanan bir olay, işte gerçekleşen bir olaydan bahsediyorsak he turned into a crazy old man diyebiliriz. Zach turned into a crazy old man. Yani işte bir gün işte Zach crazy old man olacak. Zach one day Zach will turn into a crazy old man. Umarım bu anlaşılmıştır. Ne diyoruz? Tent. Nasıl kullandı? Tend olacak. Furkancığım tend. Deyle bitiyor. Tend. Tend to. Nasıl kullandığını tam anlayamadım. Az önce bir örnek daha verdim. Onu yine anlamadıysanız lütfen yazın. Güzel gidiyor. Bence de. Tend daha çok eğilimli. Olur. Eğilimli oluyor. She tends to giggle diyeceğiz. Yani geniş zaman kullanmak istiyorsak she tends to giggle. She tends to giggle diyeceğiz. Giggle kelimesini biliyor muyuz gençler? Giggle. Şimdi bir laugh var. O da ha 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 oluyor. Giggle falan oluyor. Yani biraz saçma bir kelime ama. Şimdi check your guesses. Check yani kontrol etmek gibi bir şey oluyor. Guess yani tahmin gibi bir şey oluyor. Yani bir şeyleri tahmin ediyorsan işte senin seçtiklerini, senin tahmin ettiğin şeyleri böyle kontrol etmek gibi bir şey herhalde. Tamam, başka bir sorumuz yoksa bu kelime bilmiyorum. Bu giggle miydi bu? Tamam. Neyse. Bu şu pek olmadı. Çünkü bunu kaldırayım. Merhaba bu arada. Merhaba. Bu pek olmadı çünkü ekrana sığmadı. İşte aşağı ineceğiz. Aşağıda ne var bir bakalım. Bir görelim. Yok bunlar oluyor mu? Bunlar da sığmıyor ya. Bu sığıyor. Tamam bunu yapalım. Tamam mı? Bunu yapıyoruz. Blank işte burada bir cümle. Yani bir cümlenin başı olacak. Cümlenin yarısı burada oluyor. Siz bunu görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Cümlenin yarısı, ilk yarısı burada oluyor. Ve tamamı yani ikinci yarısı bu olacak. There were some societies in history where women were not considered lesser than men. There were some societies in history where women were not considered lesser than men. Şimdi gençler bu çok zor olacak. Neden? Çünkü hepsini işte her cevabı okumak lazım. Ve hangisinin işte en uygun olduğunu anlamak lazım. Bu biraz zor olacak ama neyse. Yine bunu anlatayım. Biraz uzun sürecek ama yine sizin işte bilmediğiniz işte kelimeler, ifadeler falan olur. Bunları anlatırken yine sizin bilmediğiniz şeyler anlatırım galiba. Contrary to the belief that all women were treated as second-class citizens in ancient times. Şimdi belief ne demek? Yani bir inanç, bir düşünce, bir inanç. Contrary to the belief yani şu düşünceye aykırı olarak, şu düşünceye karşı olarak, şu düşünceden farklı olarak contrary yani farklı, aykırı, işte ters falan oluyor. Bu nasıl belief? Bu nasıl bir belief? The belief that nasıl bir belief? All women were treated as second-class citizens in ancient times inancı. All women were treated as second-class citizens in ancient times düşüncesi oluyor. Yani bu düşünceye karşı olarak, bu düşünceye aykırı olarak, bu düşünceye ters düşen bir şey olarak bu olur. İşte bu doğruysa. Contrary, bunu hatırlamanız gerekiyor. İşte bu güzel bir şey. Aşağı iniyorum. Because status of women was on par with the male counterparts
in ancient Indian civilization, because status of women, yani kadınların statüsü, yani şeydeki, toplumdaki yerleri, rolleri, was on par with, bu işte on par with, yani eşit, işte aynı seviyede, aynı hız, yani yok o saçma olur. On par with. On par with. Nasıl anlatayım bunu? I'm on par with. Mesela yani yani şimdi aklıma şu örnek geldi. Bir futbolcu diyebilir ki, yani biz onun hakkında işte çok iyi oynuyorsa diyebiliriz ki he's on par with çok iyi bir futbolcudan bahsedebiliriz. Ben aslında futbol izlemiyorum. Kim var? Ronaldo diye biri varmış. He's on par with Ronaldo gibi bir şey diyebiliriz. Yani o işte Ronaldo'la aynı hızda gidiyor. İşte aynı işte yolda yürüyor. Aynı şey. Bunu pek anlatamadım. Ama öyle bir şey. Ben devam edeceğim. Because status of women was on par with the male counterparts. Yani insanların kadınların statüsü işte erkekleriyle aynı olduğu için anlamına geliyor. İşte on par with, aynı işte gibi bir şey oluyor. Counterparts. Bu bazı işte Türkçe olarak bunu ifade edecek olursam yani yani şey diyoruz ya, yani bu İngilizce kelimenin işte Türkçe karşılığı nedir? İşte öyle bir karşılık. Aynı zamanda işte bu işte women, onların male karşılığı, işte kadınların işte erkek karşılığı, işte gibi bir şey oluyor. In ancient Indian civilization. Tamam. Onu anladık sanırım. Bunların hepsini anlatayım. İşte hepsinde işte sizin bilmeyeceğiniz şeyler çıkar galiba. Though, even in ancient Egypt, women seemed to have enjoyed the same legal and economical rights which men had. Bu çok saçma oldu. Bunu pek anlayamadım ama bu though boş verin şimdi. Even in ancient Egypt, yani eski antik Mısır'da bile, işte bu even yani bile gibi bir şey oluyor. Even in ancient Egypt, women seemed to have the same legal rights, the same legal and economic rights which men had. Women they seemed to have. Az önce apparently kelimesini öğrenmiştik. Apparently kelimesini hatırlıyor musunuz? Dedim ya, işte iki kişiyi görüyorsunuz, onlar el ele tutuşuyor ve diyoruz ki apparently onlar sevgili. Apparently onlar çıkıyor. İşte bu benzer bir şey. Şey diyebiliriz işte, it seems that they are dating. It seems that onlar sevgili. It seems that onlar çıkıyor. Benzer bir şey. Women seemed to have enjoyed the same legal and economical rights which men had. Onlar bir şey enjoy ediyorlar. Enjoy ne anlama geliyor? İşte burada ne bileyim. Yani normalde enjoy kelimesini kullandığımızda yani bir şeyin işte I enjoy. Yani sevdiğimiz bir şey için enjoy diyoruz. İşte ben futbolu severim. Futbol oynamayı severim. I enjoy playing football. I enjoy playing soccer diyebiliriz. Ama bu yani farklı bir şekilde kullanılıyor. Yani onlar bu faydayı görüyordu gibi bir şey oluyor. İşte enjoyed the same legal and economical rights. Şimdi haklardan bahsediyor. İşte onlar aynı faydalara, aynı hakları görüyordu. İşte demeye çalışıyor. Yani eski, yani antik Mısır'da bile kadınlar erkekle aynı legal, yani yasal legal ne oluyor? Legal yok, legal olmuyor. Yasa altında yok. Legal ne demek? Legal yani legal anlamına gelmiyor burada. Yani bu yasayla ilgili bir terim. Yani legal dediğimizde işte yasalarla ilgili bir şey oluyor. Hem yasalarla ilgili olarak hem de ekonomik olarak aynı hakları olduğunu düşünüyoruz. Yani işte it seemed that way. Öyle gibi geliyor bize işte. Apparently öyleydi. İşte öyle seem ediyor. Bunu anlattım. Şimdi buraya geliyoruz. As ancient Egypt was hardly an egalitarian society where equal rights are accorded to all. Şimdi as ancient Egypt,
was hardly an egalitarian society. Şimdi egalitarian ne oluyor? İşte herkesin eşit olduğu bir toplum. Egalitarian society oluyor. O yüzden hardly an egalitarian society derken şey diyor, yani hiç öyle değildi. Hiç öyle değildi anlamına geliyor. O yüzden yine Mısır öyle bir şey değildi, öyle bir toplum, öyle bir society değildi. Ondan sonra bu toplumu biraz anlatıyor. Where equal rights are accorded to all. Eşit haklar, bu eşit haklar ne oluyor? Accord ediyor. İşte ne bileyim, bunu nasıl çevirelim? İşte herkese veriliyor, herkese dağıtılıyor, işte herkese eşitçe veriliyor gibi bir şey oluyor. Ondan sonra bunu okuyoruz. While women were allowed to inherit or own property, sign contracts, marry and divorce. While women were allowed to inherit, bu while şey oluyor, işte bu varken, bu olurken, işte bu yapılırken gibi, yani bir can olacak. Women were allowed bir şey yapmalarına, yani kadınların bir şey yapmalarına izin veriliyordu. They were allowed, yani izin veriliyordu. Onlar allow ediliyordu. Ne? To inherit, bir şey miras almak, or own, bir şey sahip olmak. Property, o yani mal, mülk oluyor. Sign contracts, yani kontrat var sizde. Sign yani imzalamak oluyor. Marry and divorce, marry evlenmek oluyor, divorce boşamak oluyor. Yani onların boşamalarına, evlenmelerine, kontratlara imzalamalarına ve mal mülke sahip olmalarına, yani miras almalarına izin verilirken yok, izin verilirken değil. While women were, yani izin verildiği, while women were allowed to inherit or own property, sign contracts, marry and divorce. Bu böyle olduğu halde, yani çoğu zaman böyle başlayan bir cümle şey olur. Yani böyle olduğu halde, işte buna rağmen gibi bir şey olur. Bunun için farklı bir örnek vereyim. While ben işte futbolu çok severim ama yağmurda oynamak istemiyorum. While I love football, while I love soccer, I won't play in the rain. Bu çok basit bir cümle oldu. Genelde işte bu while kelimesi böyle basit cümlelerde kullanılmıyor ama anlamanız için o örneği vermek istedim. Şimdi gençler, bunun cevabı ne olacak? Bunun cevabı A olacak. Contrary to the belief that all women were treated as second-class citizens in ancient times, yani bütün kadınların eski çağlarda ikinci sınıf vatandaşlar olarak treated. Herkesin onlara ikinci sınıf vatandaş olarak treated. Yani treat yani şey gibi oluyor. Yani mesela sana kötü davrandım. I treated you bad. I treated you poorly. Ona kötü davrandım. Ona çok iyi davrandım. I treated him well. I treated her well oluyor. O yüzden kadınların işte böyle işte ikinci sınıf vatandaşlar olduğu düşüncesine karşı olarak, düşüncesine aykırı olarak aslında there were some societies in history where women were not considered lesser than men. Aslında there were some societies in history, yani tarihte bazı toplumlar, işte society ne diyelim, uygarlıklar vardı ki orada women were not considered less than men. Women yani kadınlar işte erkeklerden daha ne diyelim, düşük mü deniyor? Düşük olduğunu düşünmüyorlardı. İşte oradaki insanlar kadınların daha az, daha düşük, daha işte ne demem gerekiyorsa Türkçe olarak olduğunu düşünmüyorlardı. İşte orada o toplumdaki insanlar. Tamam, şimdi buraya geliyorum ve sorulara bakıyoruz. Bu çok sık sorulan bir şey. Yani Jackson neden Türkçe olarak anlatıyorsun? Yani herkese hitap etmeye çalışıyorum. Evet, ben İngilizce olarak anlatırsam birçok kişi için çok faydalı olur. Ama birçok kişi için faydalı olmaz diye düşünüyorum.
Bu yüzden bazı videolarım yani %100 İngilizce oluyor. İşte story time gibi o %100 İngilizce oluyor. Aynen. Yasal olur. Ne bileyim. Şöyle. Eğlenmek yani enjoy kelimesini kullandığımızda bir bir nesne olacak. Yani I enjoy playing football. Ben futbol oynamayı severim. İşte yani futbol oynarken eğleniyorum gibi bir şey olabiliyor. Yani eğlenmek kelimesi şeysiz, nesnesiz olabiliyor. Ben eğleniyorum. Bitti cümle. Ben eğleniyorum. Değil mi? Ama yani enjoy kelimesini kullandığımızda yani belli bir şey enjoy etmiş oluyoruz. Yani belli bir şey seviyoruz. Belli bir şey yapmayı seviyoruz. Tamam işte bu bayağı izleniyor. Yani siz bunu sevmişseniz o zaman özür dilerim. Evet, başka bir sorumuz var mıydı? İzinliyken ne bileyim yani bir şey onların bir şey yapmasına izin veriliyordu. Nasıl okunuyor? Ne nasıl okunuyor? Treat davranmak oluyor. Treat aynı zamanda yani ikram anlamına geliyor. Yani işte her kelime her anlamına geliyor. İşte öyle bir sıkıntı var. İngilizce'de telaffuz ne kadar önemli. İnsanların seni anlaması gerekiyor. Seni anlamıyorlarsa o zaman yani gramerin ne kadar iyi olsa da işte ne kadar kelime bilsen de yine konuşamayacaksın. Zach Reader at work olabilir. Ona bir bakabilirim. Instagram'dan bana bir mesaj atarsan ona bakarım. Başka bir sorumuz var mıydı? Yok muydu? On par with yani bazen equal to oluyor, bazen equal to olmuyor. İşte benim dediğim cümlede, benim işte kullandığım örnekte ben equal demeye çalışmıyordum. Ben farklı bir şey demeye çalışıyordum. Aynen. I suffer tamam işte geçmiş zaman ise I suffered from stress. O zamanlar I suffered from stress. Şimdi ise I suffer geniş zaman yani ne deniyor? Simple present tense geniş zaman yani I suffer from stress diyebiliriz. Evet. Ne yapıyorsun? Büyü mü atıyorsun? Ne güzel. I tend to agree with you. Hüseyin, I also tend to agree with you. Haberin olsun. Alright, so. Başka bir şey yoksa biz devam ediyoruz. Bu yukarıdaki sorulara geçelim. Onlar biraz daha faydalı gibi geldi bana. Şu soruyu bu kaldırayım. Neredesin? Hüseyin neredesin? Nereye gittin sen? Valla nereye gittin? Onu kaldıramıyorum. Buradan kaldırabiliyor muyum? Yok. Ya. Çok saçma oldu ya. Pardon. Buldum. Tamam. Bu yukarıdaki sorulara dönelim. Onlar biraz daha iyiydi galiba. Geçtik buraya. Yukarı çıkıyoruz. Şimdi en son ne yapmıştık? Gençler ne yapmıştık arkadaşlar? Bu işte 4'ü yapmıştık. Şimdi geçiyoruz 5'e. Herkes bunu okuyup biliyor değil mi? Sanırım okunuyor. Hatta daha da büyütebilirim. Yok olmadı. Görünüyor değil mi? Evet görünüyor. Tamam. A Mexican judge blank sentences of 75 to 100 years in prison to 7 defendants convicted of participating in an August 2011 arson attack on a casino that killed 52 people. Vay be. Tekrarlıyorum. Daha yavaş okuyorum. A Mexican judge blank sentences of 75 to 100 years in prison to 7 defendants convicted of participating in an August 2011 arson attack on a casino that killed 52 people. Vay be. Şimdi bunların hepsi olacak değil mi? Ne deniyor? Phrasal verb olacak. Şimdi put aside dediğimizde yani bir kenara koymak
bir yere saklamak. Mesela para için bunu diyebiliriz. İşte para işte biriktirmeye çalışıyoruz. İşte bazı paramızı put aside ediyoruz. İşte farklı bir şey için saklıyoruz. İşte bir yere koyuyoruz, bir kenara koyuyoruz ki harcamayalım. Put aside. I put aside extra money for my vacation. Benim tatilim için para put aside ettim. I put aside money for my vacation. Şimdi taken off. Onun 1000 tane anlamı var. Taken off. Yani take off, yani sadece take off olsaydı, o yani bir uçak kalkarken, siz kalkmak diyorsunuz galiba, kalkarken işte take off, the plane is taking off, o yüzden the plane has taken off olur. Bunun bir sürü anlamı daha var. Figured out yani çözmek gibi bir şey oluyor, öğrenmek gibi bir şey oluyor. Yani bir şey, I figured out that. Mesela diyebilirim ki, ben öğrendim ki benim bir kardeşim var. İşte benim bilmediğim bir kardeşim var diyelim. I figured out that I have a brother. I found out that I have a brother. Aynı zamanda işte çözmek için kullanılır. Yani mesela bu soruları figure out etmeye çalışıyoruz. I am trying to figure out the answer to this question. Yani bu sorunun cevabını figure out etmeye çalışıyorum. Counted on. Şimdi count on bazen güvenmek oluyor. Mesela biz aynı yerde çalışıyoruz ve senin arabanla gidiyoruz. İşte benle sen kimle konuşuyorsam işte benle sen gidiyoruz arabanla. Demek ki I am counting on you. İşe girebilmek için ben sana count on etmiş oluyorum. Yani I am counting on you to go to work. Yani sen beni götürmezsen, işte işe götürmezsen o zaman ben giremeyeceğim. Yani I am counting on you. Sana güveniyorum. Sen olmasan olmuyor. Hand down. Handed down. Hand down'ın bir sürü anlamı var. Mesela gelenekler için kullanılır. Mesela bu gelenek bir önceki nesilden bize handed down edildi. Yani İşte onlar bize aktardı. İşte onlardan işte aktarıldı gibi bir anlama gelir. Şeyler için kullanılır. Yani ne deniyor? Mesela benim diyelim ki ben işte babamdan bir gitar aldım. İşte babam o gitarı bana verdi. He handed down his guitar to me gibi bir şey diyebiliriz. He handed down his guitar to me. He handed his guitar down to me diyebiliriz. O zaman cevabımız ne olacak? Bilmiyorum ben. Daha düşünmedim. A Mexican judge put aside sentences olmaz. Taken off sentences olmaz. Figured out sentences olmaz. Counted on sentences. Handed down olması gerekiyor galiba. Handed down sentences of 75 to 100 years in prison. Bunu tekrar okuyorum çünkü yani a Mexican judge put aside sentences. Yo bu çok saçma oldu. Taken off, Mexican judge taken off. Yo bu o da saçma oldu. A Mexican judge figured out sentences. O daha az saçma oldu ama yine saçma oldu. Counted on. Yo o da olma. Handed down olması gerekiyor. Bu işte bir mecaz olarak az önce dediğim gibi işte benim babam işte gitarını işte verdiğinde işte he handed down his guitar. İşte burada handed down sentences. Şimdi bunu daha anlatmadım değil mi? Şimdi a Mexican judge yargıç oluyor. Meksikalı oluyor. Meksikalı bir yargıç ne yaptı? Şöyle sentence'ler dağıttı. Bunun işte Türkçesi var mı? Türkçesini bilmiyorum. Yani ben bir ceza ben bir suç işledim. O suç işlediğim için ben 50 yıl işte hapiste kalacağım. O 50 yıl benim sentence'im. 50 yıl hapiste kalmak benim sentence'im. Ceza yani sadece ceza değil. Yani ceza daha kapsamlı bir şey. Ama yani ben ciddi böyle resmi bir suç işledim ve onun cezasını çekiyorum. Hapiste kalıyorum. O benim sentence'im oluyor. O yüzden nasıl sentence'ler? Of 75 to 100 years yani 75 yıllık ile bunu nasıl çevireceğimi bilmiyorum ama ya da 100 yıllık sentence'ler. Hani bu two yani aslında arasında işte 75 ile 100 arası
gibi bir şey oluyor ama yani onu Türkçe'ye nasıl çevireceğimi bilmiyorum. In prison, yani yine sentence olduğu için in prison olacak. Prison hapis oluyor. To, kime verdi bu sentence'ler, bu cezalar kime verdi? 7 defendants. Şimdi defend kelimesi yani savunmak gibi bir şey oluyor. O yüzden defendants ne oluyor? Yani kendini savunan, yani bu suçu işleyen ve yok ben bu suçu işlemedim diyen, yani kendini savunmaya çalışan insanlar defendants oluyor. Yani bir şey. Hukuki diye bir kelime var mı? Yani hukukla ilgili bir şey, bir terim. Davalarda kullanılır. Convicted, bir suç işlediğimizde ve o suçu işlediğimiz öğrenildiğinde ve biz o suçun işte cezasını çektiğimizde biz convict edilmiş oluyoruz. Convicted olmuş oluyoruz. Tamam mı? Convict. Mesela o judge bizi convict ediyor. Biz convict edilmiş oluyoruz. The judge convicted them. They were convicted. Vesaire. Ama neyle suçlandılar? Of participating, bir şeye katıldılar, bir şey yaptılar, bir şeye katıldılar. Neye katıldılar? In an August 2011 arson. Şimdi arson kelimesini bilmeyebilirsiniz. Bir şey yaktığınızda o suça arson. Doğru düzgün söyleyeyim. Arson deniyor. İşte bir şey yakıyoruz. Bir yerde bir ateş yakıyoruz ve o ateş zarar veriyor. İşte ateşle zarar vermek, işte yakmak gibi bir şey. O suça arson deniyor. Ne diyorum? In August 2011, in August 2011 arson. Yani bu ayda yapılan bir arsondan bahsediyoruz. Arson attack diyor aslında. İşte arson saldırısı. Arson saldırısı. On a casino. Casino neydi ya? Neydi o? İşte casino bilirsiniz. İşte giriyorsunuz işte neydi o? Kumarhane. Kumarhane olması gerekiyor. Bir kumarhaneye böyle bir arson saldırısı yapılıyor. Ve bu defendantlar, yani bu işte kendini savunmaya çalışan insanlar buna katıldı. Bu nasıl bir saldırıydı? Nasıl bir saldırı? That killed 52 people. Yani 52 people öldüren bir saldırı. Bir saldırı. Yani 52 insan öldüren, 52 kişinin ölmesini sağlayan, yani öldüren bir arson saldırısı. Umarım bunu anlaşılmıştır. Anlaşılmış mı? Bir bakalım sorularımıza bakıyoruz arkadaşlar. Herkes iyi mi? Herkes eğleniyor mu? Şimdi evet. Evet, ben işte güvenmek dedim. Bağlı olmak daha güzel. Bağlı olmak daha güzel bir şey. Daha güzel bir çeviri. Sentence, hüküm. Olabilir belki. Bazı yerlerde belki hüküm olarak çevrilebilir. Mahkeme kararı. Aynen. O güzel bir çeviri. Aynen. Aferin. Figure out'un oluşturmak anlamı olmaması lazım. Çözmek, kavramak, anlamak. Evet. Doğru. Ama bana söylemiyorsun galiba. Bana mı söylüyorsun? Ne bileyim. Aynen. Ona söylüyorsun. Tamam. Anladım. Bu ne? Tamam. Başka bir şey yok. Bulanıklaştı. O sadece sizde mi oldu yoksa herkeste mi oldu? Bu bulanıklık herkeste mi oldu? Başka bir şey yok mu? Yok. Sayasalım. Ben sizi dinlemeye geldim. Merhaba. Sayasal şey mi oluyor? Bir ne oluyor? Neyse. Zeki abi. Kız bana abi diyor. Sizle aynı yaştayım galiba. Zeki abi. I did ve I have done arasındaki fark var mı? Bir fark vardır. Kesinlikle bir fark vardır. Bu konuya değindim. Türklerin sık yaptığı hatalar serisi var ya. Bir bölümünde bu konuya azıcık değindim. Oraya girebilirsiniz. Kaçıncı olduğunu hatırlamıyorum. Yani 6 mı 7 mi oralarda bir yerde duruyor olması gerekiyor.
Tamam. Bulanık değilmiş gençler. Yalan söylüyoruz. Yok. Programın amacı ne? Keşke bilsem. Şimdi ben programın amacımız ne? Programımızın amacı benim diyoruz. Tamam. Şimdi tamam, bir şey yok. Tamam, bir sonraki soruya geçelim. İnsanlar izlemeye devam ediyor nedense. O yüzden ben bu soruları cevaplamaya devam edeceğim. Giriyoruz buraya. Gittim buraya. Tamam mı? Arkadaşlar aşağı iniyoruz. Güzelce böyle aşağı indik. Tamam. Herkes görüyor değil mi? Herkes görüyor. 6'yı yapacağız. Of the people who blank the Reformation. The Reformation'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Reform. Of the people who blank the Reformation. The religious revolution that grew out of objections to the doctrines of the medieval church. The best known is Martin Luther. Çok güzel bir cümle. Of the people who blank the Reformation, the religious revolution that grew out of objections to the doctrines of the medieval church. The best known is Martin Luther. Bu sefer ilk önce cümleyi anlatayım. Ondan sonra kelimeleri anlatırım. Şimdi of the people, yani bir sürü kişiden bahsedecek ve diyor ki işte bu kişilerden, yani bu kişiler arasında bir kişiden bahsedecek. Yani of the people. Yani diyebilirim ki dün bana gelen, yani benim evime gelen insanlar arasında şu kişi var. Yani of the people that came to my house, şu kişi var. Şu kişi bunu yaptı. Yani o çok saçma oldu. Of the people that came to my house, I know Mehmet the best. Of the people that came to my house, I know Mehmet the best. Yani benim işte evime gelen, bana gelen insanlardan, yani onlar arasında en çok Mehmet'i tanıyorum. Yani onu en iyi tanıdığım Mehmet oluyor. Of the people, nasıl people? Yani nasıl bir people'dan bahsediyoruz? Who blank the Reformation, took after the Reformation, brought about the Reformation, sorted out the Reformation, closed down the Reformation, pulled over the Reformation. İşte bunlardan biri doğru olacak. Ve yani şöyle. Took after the Reformation, yani the Reformation'ı took after eden insanlar arasında ya da işte the Reformation'ı bring about insanlar arasında gibi bir şey olacak burada. Ondan sonra bir virgül koyuluyor ve şimdi Reformation'ın ne olduğunu biraz açıklayacak. Şimdi Reformation ne? The religious, dini bir şey. The religious revolution. İşte dini bir devrim. Devrim mi diyelim revolution'a, ne bileyim. That nasıl bir konuşamadım. Nasıl bir revolution that grew out of objections to the doctrines of the medieval church. Yani objections to the doctrines of the medieval church'dan başlayan bu devrim. Anlatabildim mi? Yani grew out of, yani işte it came from this, it started from this, bundan geliyor, bundan kaynaklanıyor. Grow, zaten grow işte büyümek anlamına geliyor. Yetişmek anlamına geliyor. İşte bundan büyüdü, bundan çıktı anlamına geliyor. Neyden çıktı? Objection ne demek ya? İtiraz diyelim. İtirazlar. Neye itirazlar? To the doctrines of the medieval church. Medieval bir zaman oluyor. Onun Türkçesini bilmiyorum. Orta çağ mı diyorsunuz siz? Bilmiyorum. İşte o zamandaki, o çağdaki kilisenin doktrinlere, işte onların işte öğretilerine itirazlar yapılıyor ve bu itirazlardan bu religious revolution grew out, yani çıktı. İşte oradan kaynaklandı, oradan başladı. İşte Hristiyanlığa, işte o zamandaki Hristiyanlığın işte öğretilerine işte itirazlar ediliyordu ve bu itirazlardan bu religious revolution kaynaklandı. Bu religious revolution çıktı. Neyse. Bu insanlar arasından ondan sonra bu bir işte parantez oluyor. İşte Reformation'ın ne olduğunu anlatan bir parantez oluyor. Of these people, yani bu insanlar arasında the best known is Martin Luther.
The best known is Martin Luther. Bu known edilgen oluyor. Yani en iyi bilinen. Yani en çok tanınan. Daha çok bilinen. The best known is Martin Luther. Yani en iyi bilinen Martin Luther. İşte ismi Martin Luther. En azından İngilizce'de ona Martin Luther diyoruz. Martin Luther. Ha, bu biraz eğlenceli. Dinleyin. Martin. Diyor musunuz? Martin. O T yani onun bir ismi var. Glottal stop. Martin. Martin. Mesela düğme kelimesi. Düğme. Button. Button. Yani bir ses yapmaya başlıyorsun. Ondan sonra zorla işte boğazını böyle kapatıyorsun. Ondan sonra tekrar açıyorsun. Button. Martin. Tamam. O yüzden bu insanlar arasında en iyi bilinen Martin Luther oluyor. Tamam mı arkadaşlar? İyi miyiz? Closed down ne olur? Yani kapatmak gibi bir şey. İşte bir dükkan kapattığınızda işte close down etmiş oluyoruz. I closed down the store. Ya da the store closed down. Yani kendisi kapandı. The store closed down oluyor. Took after. Bir kişinin ardından nasıl diyeyim bunu? I took after. Mesela benim annem bir şey yapıyor. Ben de o şey yapıyorum. I take after my mom. Bu konuda I take after my mom. Siz bazen işte anneme çekiyorum falan diyorsunuz. Ama bu şey için kullanamaz. Yani görünüş için kullanamaz. Yani tip için kullanamaz. Yani şeyler için, eylemler için kullanılır. Ondan sonra brought about. Bunun geniş zaman hali şey olur. Bring about yani bir şeyin olmasını sağlamak, bir şeyin başlamasını sağlamak, bir şey oldurmak gibi bir şey oluyor. Bring about. Mesela I brought about I brought about much change. The new laws, yeni yasalar, the new laws will not bring about much change. The new laws will not bring about much change. Yani yeni yasalar çok sağlamayacak. Çok değişim sağlamayacak. Çok fazla değişimin kaynağı olmayacak gibi bir şey olur. Bring about. Sorted out. Sort kelimesi ne demek? Mesela ne sort edelim? Yani filtrelemek gibi bir şey. Yani siz işte internette gezerken böyle bir listeye bakarken onu diyemedim. Filtreliyoruz ya. İşte onu sort oluyor İngilizce'de. Sort. O yüzden sorted out işte filtrelenmek gibi bir şey olur. Aynı zamanda işte halletmek gibi bir şey oluyor. Mesela bir sıkıntı var. İşte insanlar kavga ediyor. Diyorsunuz ki I'm gonna go sort this out. I'm gonna go sort this out. I'm gonna go sort this out diyen bir kişi ne yapar? Gider der ki okay şimdi kim başlattı bunu? İşte sen ne dedin ona? Sen niye böyle kızıyorsun? İşte sort this out. Ne oldu? Ne olup bittiğini anlamak ve işte olayı halletmek anlamına gelir. Sort out. Pulled over. Çoğu zaman bu şey için kullanılır. İşte polis, işte biz araba kullanırken polis bizi pull over ediyor. İşte bizi kenara çeker. Pull over oluyor. Şimdi cevabımız ne oluyor? Of the people who brought about the Reformation olacak. Of the people who brought about the Reformation. Yani the Reformation'ın onu sağlayan, işte onun başlamasını sağlayan, onun olmasını sağlayan, onun kaynağı olan insanlardan bahsediyoruz. Onlar arasında en çok bilinen, en çok tanınan Martin Luther ve bu parantez reforma ne olduğunu anlatıyor. Anladık mı? Bakalım. Şimdi ne diyoruz? Bir şey demiyoruz. Hiç kimse hiçbir şey demiyor. Ne yapalım? Some sentences have only one language. This is true. Some sentences have no languages. I can't express myself sometimes. This is true. Nasıl düştüm böyle yerlere en son? Tamam. İyi akşamlar.
Ben de size aynı soruyu soruyorum yani. Tamam. Teşekkürler Zehra. Valla bir şey sormuyorsunuz. Like mountain, curtain, bir şey. Selam. Bir sorumuz yok mu? Neden closed olmuyor? Neden closed olmuyor? Bakayım buraya. Neden closed olmuyor? Of the people who closed the Reformation. Yani şey soruyorsan işte cevap, bu sorunun cevabı neden closed değilse, neden A değilse o şey olur. Yani reformasyonu kapatan, işte bitiren insanlar olur. Ama biz onlardan bahsetmiyoruz. Yani işte başlatan insanlardan bahsediyoruz. Eğer neden closed değil de closed down olduğunu soruyorsan, closed down işte farklı oluyor. İşte closed farklı oluyor. Closed down farklı oluyor. Ne diyoruz? Başka bir sorumuz yok değil mi? Siz burada 76 kişi beni izliyor. Şey yok. Soru yok. Ne yapacağız gençler? Ne yapacağız? Horton aksan çok tatlı değil mi? Değil mi? Bence de. İyi akşamlar. İngilizcen çok iyi. Benim İngilizcem mi? Vay be. Vay teşekkürler. Vay be. Çok naziksin. Valla bir sorumuz yok mu arkadaşlar? İşte karşınızda bir şey var. İşte beni görün. Niye beni görmüyorsunuz? Tamam. Karşınızda bir native var. İşte bu native size İngilizce öğrenmek istiyor. Siz soru sormuyorsunuz gençler. Sıkıntı ne? Kaçıncı sınıf bu? Bir kişi bu arkadaşı yardım etsin. Türkçe ne demek? Türkçe Turkish demek. Türkçe Turkish demek. Kaçıncı sınıf bu? Ben de işte bu kişi bir türlü şey yapamıyor. İşte yardım alamıyor. Aşırı iyisin. Aşırı iyi olan sensin. Şimdi siz beni izlemeye devam ediyorsunuz. O zaman ben devam edeyim ya. Aynen. Saat 12 devam edelim. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Aşağı indim şimdi. Bu daha kısa. Bu daha kolay olacak. Hazır mıyız? Şimdi herkes görebiliyor mu? Herkes görebiliyor. 7'yi yapıyoruz. A financial bubble blank. When prices for assets. Bunu hiç anlatamayacağım Türkçe'de. Bunu hiç anlatamayacağım. Bunu anlayan varsa şimdi herkese anlatsın. Bunu anlatamayacağım. A financial bubble blank. When prices for assets such as stocks blank far above their actual value. Şimdi a financial bubble blank when prices for assets such as stocks blank far above their actual value. İlk önce cümleyi anlatayım. Ondan sonra bunlara bakarız. A financial bubble. Tamam işte böyle bir şey var. İşte ekonomik şeyde yani stock markette borsada. A financial bubble blank will have occurred, occurs, should have occurred, has occurred, had occurred. Yani bunlardan bir tanesi olacak. Türkçesi neyse onu söylemeyeyim. When prices for assets. Şimdi assets derken ne demek istiyor? İşte stocks gibi. Such as stocks. Siz Türkçe'de ne diyorsunuz? Stock işte hisse miydi? Hisse. Değil mi? Hisse alıyorsun. Yani bir şirketten böyle hisse alıyorsunuz. Değil mi? Ya da pay mı diyorsunuz? Öyle bir şey. Stock. İngilizce'de stocks oluyor. Yani bir şirket kendi stocklarını satıyor. Onlar stocks oluyor. I bought some stocks. I have stocks. I have stock in that company vesaire. A financial bubble blank. When prices for assets. Şimdi bu such as stocks sadece assets'in ne olduğunu anlatan bir şey oluyor. O yüzden ona şimdi bakmayacağız. When prices for assets yani bu assetlerin fiyatları, bedelleri, işte ücretleri blank far above their actual value. Far above yani çok daha yüksek bir şeyden bahsediyoruz. Their actual value işte value yani değer. Onların gerçek işte actual yani gerçek oluyor. İşte onların gerçek değerinden çok daha bir yüksek bir yere geldiğinde falan demeye çalışıyor bu. Şimdi bu biraz daha gramatik bir şey oluyor. A financial bubble will have occurred. Yani Türkçe'de a financial bubble
Olmuş, will have occurred. Will have occurred. Olmuş olacak gibi bir şey oluyor. A financial bubble occurs. Bu yani olur gibi bir şey oluyor. A financial bubble should have occurred. Olmalıydı gibi bir şey oluyor. Bu yani a financial bubble has occurred. Olmuştur. A financial bubble had occurred. Olmuştu. Tamam mı? Ondan sonra are rising. İşte bu yani yükseliyor. Rise yükselir. Would rise. Should have occurred. Would rise. Bu aslında kontekste göre, bağlama göre değişir. Mesela burada nasıl kullanılıyor? A financial bubble stocks would rise. Bunu çeviremedim. Will rise yükselecek. Rose yükseldi. Şimdi gençler ne diyoruz? Cevabı veriyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ben hazır değilim. Bakayım. A financial bubble occurs when prices for assets rise. B olacak. Bunun cevabı B olacak. A financial bubble occurs. Yani bu financial bubble dediğimiz şey ne zaman olur? İşte occurs. Ne zaman gerçekleşir? Ne zaman meydana gelir? Ne zaman olur? When prices for assets rise far above their actual value. Yani bu assetlerin fiyatları, ücret değil, fiyatları gerçek değerlerinden çok daha yüksek bir gerçek değerlerini aştıklarında. Yani öyle bir şey. Yani rise above. Rise far above. İşte ondan daha yükseldiklerinde oluyor. Yani bu such as stocks sadece asset'in bir örneği veriyor. Bir örneğini veriyor. Okay? We good? What do you guys think? Şuraya geldik. Tamam mı? Şuraya da geldik. Açtım bunu. Ne diyoruz arkadaşlar? Would rise yani yükselirdi. Would have risen gibi bir şey olur. Would have risen gibi bir şey oluyor. Yani ben onu pek anlatamadım. Neredesin? Ben çok güzel bir şaka bulamadım. Ama ben Amerikalıyım. Böyle güzel böyle espri yapacaktım da aklıma yeteri kadar hızlı gelmedi. Yani Bayburtluyum falan diyecektim ama. Şimdi Suriyel. Ben Suriye neyse. Soru yok değil mi? Soru yok. Adımı söyler misin? Senin adın mı? Zeynep. Benim adım mı? Benim adım Zach. Zach. Ve az önce aradığım kelime finanstı. Ben ekonomik falan dedim. Aradığım kelime finanstı. Sanırım finansın çok iyi bir şey haline gitmesi demek. Aslında az önce financial bubble'ın ne olduğunu öğrenmiş olduk. Dediğim gibi would have risen yani yükselirdi anlamına gelir ama orada bir have yoktu. Raise sensin Ahmetciğim. Raise sensin. Türkçeyi tam anlatamıyoruz. Ne güzel. Anlatamıyoruz diye bir kelime yok. Şimdi neredeydik? Nerede kalmıştık? Soru yok değil mi? I'm from America. I'm from Florida. Florida eyaletinden geliyorum. Şimdi are you a student diyeceğiz Gülistan. Are you a student? Yani sadece student olmaz. Are you a student dememiz gerekiyor. No, I am not a student. Ha ha ha. Şimdi var mı söyleyen? Yani benim işim var. Şimdi aleykümselam. Where are you from in America? I am from Florida. Florida. Ne oluyor burada? Anlamadım. Ne? Bana mı soruyorsunuz? Kendinize mi soruyorsunuz? Ne oluyor? America is a beautiful place. Orada a diyeceğiz galiba. America is a beautiful place. Böyle söylersek şey oluyor. Bir cümle yani bir soru olmuyor. Yani America is a beautiful place. Amerika güzel bir yer demiş oluyoruz. Ama şöyle sorarsak America is a beautiful place.
şeklinde sorarsak o zaman soru oluyor. Bununla ilgili bir videom var. Neydi onun ismi? Vurgu soruları. Vurgu soruları idi onun ismi. O videonun ismi. Bunu izleyebilirsiniz. Evet, Amerika'nın güzel yerleri var. Kötü yerleri var. Her ülke gibi. Okay. So, I work, bro. Abi adam kişisel. Zaten İngilizce öğreniyoruz. Aynen. Amacımız bu. Neden diğerlerini eledik? Neylerini? Anlamadım. Bir şeyimiz yok mu? Bir sorumuz yok mu? Yani şimdi what is your religion? Tam işte konumuzla alakalı bir soru. Değil mi? Yani what is your religion? İşte şey derken financial bubble demişken abi dinin ne? Tamam şimdi. Merhaba hocam, teşekkürler bunun için. Ne demek? Sorumuz yok değil mi? Cambly gibi bir şey yapsan. Eskiden Cambly yapıyordum. Parası çok iyiydi. O yüzden bıraktım. So, valla bir şey sormadınız ki. Hepsine baktım. Burada bir soru yok ki. I am from Bursa and I love Bursa. Doğru mu? Doğru bir cümle mi kurdum şimdi? Evet. I am from Bursa and I love Bursa. Evet, bu cümle oldu Özlemciğim. I am from Bursa and I love Bursa. I want to be a teacher. A teacher olacak burada. Özel ders veriyor musun? Bunu konuşabiliriz. Instagram'dan bana yazabilirsin. We use financial for person. For people mı demek istiyorsun burada? We use financial, yani şey mi diyorsun? Yani financial kelimesini insanlar için kullanıyoruz mı demek istiyorsun? Onu demek istiyorsan we use the word financial yani financial kelimesi. We use the word financial for people. That is burada. Onu demedim de. Yani onu demiş oldum. Tamam. What is the difference between American pronunciation and English pronunciation? The difference is that they are different. Okay. Yani soruyorum, cevap vermiyorsun. Sadiye. Özür dilerim. Affet beni. Sorumuz neydi? Sorun neydi ki? Neydi sorun? Bulamıyorum ki sorunu. Neden olmuyor? Evet, bir sorudu. Şeyle ilgili. Soruyla metinle ilgili. Yani metin derken buna ne deniyor? Soruyla ilgili. Neden olmuyor? Şimdi bu bunu görüyorsunuz değil mi? Evet, bunu görüyorsunuz. Bu had occurred oluyor. Tamam mı? O yüzden a financial bubble had occurred desek yani olmuştu, gerçekleşmişti. Yani bunu ne zaman kullanabiliriz? Yani had occurred. Mesela bir hikaye anlatıyoruz ve o hikayede biz geçmişten bahsediyoruz. O yüzden bu ne oluyor? Yani geçmişin geçmişi oluyoruz. Yani geçmişte biz geçmişten bahsetmiştik gibi bir şey oluyor burada. Ne diyorum? O yüzden yani böyle bir şey olmuştu. A financial bubble olmuştu. A financial bubble gerçekleşmişti. Meydana gelmişti falan gibi bir şey demek isteseydik bu kullanabilirdik. Ondan sonra bu rose far above their actual value. Bu geçmiş zaman oluyor. Yükseldi. Ama biz işte yükseldi demeye çalışmıyoruz. Biz işte yükseldiğinde demeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir cümle kurduğumuzda when ile başlayan cümleler var ya, işte mesela ben okula gittiğim zaman when I go to school. Okula gittiğim zaman when I go to school. Oradaki go var ya, go yani went demedim, yani geçmiş zaman demedim. Orada işte go demem gerekiyor. O yüzden böyle bir cümle kurarken burada geçmiş zaman kullanmayacağız. Burada fiilin böyle hali, böyle ne deniyor? Ham hali, ne yok o? Ham denmiyor. Çıplak mı deniyor? İşte bir şey eklemeyecek yani. When prices for assets rise olacak. Rose geçmiş zaman oluyor. Biz rise diyeceğiz. Farklı bir örnek vereyim. When I do live streams, yani canlı yayın yaptığım zamanlar, canlı yayın yaptığımda gibi bir şey oluyor. Ama fark ettiyseniz do dedim. When I do live streams oluyor. Yani does değil, did değil.
Yani onun geçmiş zamanında kullanmıyorum. Onu işte gelecek zamanında falan kullanmıyorum. Direkt do diyorum. When I do live streams, people ask amazing questions. Tamam mı gençler? Umarım anlaşılmıştır. Neredeydik? Kusura bakmayın. Bulmaya çalışıyorum. Adam sensin. Hatta ben adam olmayı senden öğrendim. Neden D olmadı? Şimdi bakalım D'ye. Has occurred. Şu has, have falan olay var ya, o sizde yok. O yüzden onu anlatmak biraz zor olur. Will rise. Az önce dedim ya, şimdi bunu kaldırayım. Şuraya gireyim. Dedim ya, when ile başlayan işte böyle bunu yaptığım zaman gibi bir cümle kurmak istediğimizde, böyle bir şey olduğunda, böyle bir şey olduğu zaman gibi bir cümle kurmak istediğinde ve when kelimesini kullandığımızda buradaki fiil olmayacak, geçmiş zaman olmayacak, gelecek zaman olmayacak. Buradaki will rise, gelecek zaman oluyor. Will rise, yani yükselecek. Ama burada sadece rise diyeceğiz. Çünkü when prices for assets rise dememiz gerekiyor. O fiil çıplak olacak. Bir ing hiçbir şey olmayacak. Evet. Yes, we use the word financial for people. Yes, that is correct. I am on visiting veya I am in visiting. Yani I am visiting diyebiliriz. Yani ziyaret ediyorum işte gibi bir şey demek için I am visiting. O şimdi olur. Yani şimdi şu an I am visiting olur. Yani geniş zaman kullanmak istiyorsak, yani genel olarak bu yaptığım bir şeyden bahsetmek için I visit diyebiliriz. Yani haftada bir I visit my mom mesela. I visit my mom. Ne demek Zehra? Ne demek? Farklı bir şey var mıydı? Bir soru. Evet. I saw one whose name is Zach. Bu cümle hatalı değil ama çok ne bileyim tuhaf yani. Yani doğal bir cümle değil. Yani çok doğal bir İngilizce değil. O yüzden bunu kullanmanı tavsiye etmem. Sevgili YouTube kullanıcısı. Naz, ne diyorsun? Instagram'dan bana yazabilirsin. Tamam. Onu cevapladım. Tamam. When I first saw you on YouTube, I thought about you are the best teacher. Şey diyeceksin. When I first saw you on YouTube. Orası iyi. Orası tamam. When first diyebilirsin. Yani aynen, aslında orası iyi değil. Orası tamam değil. When I first saw you on YouTube. When I first saw you on YouTube, I thought that diyelim. Yani düşündüm ki I thought that you were the best of teachers. One of the best teachers ever gibi bir şey diyebiliriz. Yani en iyi öğretmenlerden biri gibi bir şey olur. İşte galiba böyle bir şey demek istiyorsun. When I first saw you on YouTube, I thought that you were one of the best teachers ever. Ayıp ettin ya. Şimdi your background is amazing. I made it myself. These are from calendars. These are the pictures that come with calendars. I had calendars and I cut the pictures off. And now they're right here. Onu anladık mı? Şimdi going to ve will kullanım. Be going to, I will be going to ve will kullanımı günlük dilde önemi var mı? Evet. Mesela I'm going to be waiting for you. I will be waiting for you. Mesela ben yani bunu işte Türkçe'de böyle anlatmıyorsunuz ama yani ben seni bekliyor olacağım gibi bir şey olur. Yani işte o zaman sen ne yapıyor olacaksın? Yani bunu çok fazla kullanmıyoruz Türkçe'de ama yani İngilizce'de kullanıyoruz. What will you be doing at that time? I will be
waiting for you. Yani tam Türkçe'ye çevirecek olursa böyle çok garip bir şekilde o saatte ne yapıyor olacaksın gibi bir şey olur. Ondan sonra seni bekliyor olacağım gibi bir şey olur. Bunu çok fazla kullanmıyoruz Türkçe'de ama İngilizce'de kullanılıyor. Görmezsiniz diye tekrar yazdım. Neden ing eki geliyor ya da are, is, so falan nasıl eklerden sonra geliyor? Bu soruyu pek anlamadım. Evet, soruyu anlamadım. Nerede ing eki geliyor? Burada bir yerde miydi? A financial bubble occurs. Burada ing eki gelmedi. Ben soruyu anlamadım. Tekrar sormak istiyorsan sorabilirsin. İngilizce'de okuma hızımız nasıl artar? Okuyacaksın. Öylece okumakta iyi olursun. Şimdi, if Mike were here, or if Mike was here, yesterday in TV show, it is said were. Şimdi gençler, şöyle bir saçma sapan bir olay var. İngilizce'de istisnai bir olay var. Mesela, diyebilirim ki, if I were Turkish, ben Türk olsaydım, if I were Turkish. Şimdi normalde I kullandığımızda ne oluyor? I was kullanmamız gerekiyor değil mi? I was ne olayım? I was hungry. Ben açtım. Yani I was ready. Ben hazırdım. Değil mi? I was olması gerekiyor. Ama nedense bu işte istisnai bir şey oluyor. If I were Turkish. Ben Türk olsaydım. Öyle saçma sapan bir istisna var İngilizce'de. Nedense. Bu bana sorulmadı. Hocam, can you make it? Şimdi başka bir şeyimiz yok değil mi? Şimdi gençler ne yapıyoruz? Şimdi 50 kişi beni izliyor. Ne yapalım? Bir soru daha yapalım. Unreal situation denen bir olay var. Evet. Sevgililer, wash hands. Ne güzel bir yorum. Şimdi bir soru daha yapalım. Ondan sonra 2 saat geçmiş olacak. Ondan sonra bunu kapatacağım. Tamam mı gençler? Bir soru daha yapacağız. Ondan sonra kapatıyoruz. O zaman sormak istediğiniz bir şey varsa şimdi yazın. Çünkü bu sorudan sonra kapatıyorum. Şimdi şuraya geleyim. Tamam. Aşağı indik. Sağa kaydık. Sağ değil, sol. Sola kaydık. The revelation bunu anlatmak zor olacak ha. The revelation that the National Security Agency blank into Americans' phone and email records thousands of times a year blank the outcome of last month's vote. Her şey görünüyor değil mi? Değil mi? Tamam. Tekrar diyorum. The revelation that the National Security Agency blank into Americans' phones and email records thousands of times a year blank the outcome of last month's vote. Siz biraz okuyun. Düşünün. Şimdi revelation. Reveal kelimesi ne oluyor? Bir şey reveal edildiğinde I revealed. Mesela ben sizden bir şey saklıyorum. Ne bileyim. Ben bir şey olayım. Ben böyle ne olayım? I am ne bileyim. Aklıma güzel bir şey gelmiyor. Saçma sapan bir, şimdi bu çok saçma sapan bir örnek olacak ama ben işte çok aptal bir dizi izliyorum ve ben bunu sizden saklıyorum. Ondan sonra I revealed that I like this show. Bu diziyi sevdiğimi reveal ettim. Yani ben bunu işte size söyledim. Artık saklamıyorum. Artık ortaya çıkardım gibi bir şey. Reveal olur. O yüzden revelation, yani bu şeyin ortaya çıkarılması, işte bu şeyin belirtilmesi, dile getirilmesi gibi bir şey oluyor. Dile getirilmesi değil. Ama öğrenilmesi, ortaya çıkarılması gibi bir şey. The revelation that, hangi revelation'den bahsediyoruz? İşte bir şey ortaya çıktı, artık işte bir şey biliniyor. Ne biliniyor?
The National Security Agency, böyle bir şey varmış Amerika'da. Benim haberim yoktu. Şimdi öğrendim. The National Security Agency hacked mı? Has hacked, could hack, had hacked, hacks. Şimdi aslında bu kelimeyi biliyorsunuz. Çünkü Türkçe'de işte hacklemek falan diyorsunuz. İşte bu o. The revelation, işte bir şey ortaya çıkıyor, bir şey biliniyor. That the National Security Agency, yani bu boşluğu dolduracağız. İşte ne hackleniyor? They hacked, hacked. Ne hackleniyor? Into Americans' phones and email records. Şimdi Amerikalıların telefon ve işte mail, e-posta kayıtları oluyor. İşte onlar hacklenmiş. Kaç kez hacklenmiş? Thousands of times a year. Aslında kaç kez ne sıklıkla hackleniyor demem gerekiyor burada. İşte kaç kez hacklendi değil de ne sıklıkla hackleniyor. Thousands of times a year. Yılda binlerce kez gibi bir şey oluyor. Her yıl binlerce kez oluyor. Her yıl bu şeyler binlerce kez hackleniyor. Ondan sonra bu would have changed, changes, should change, was changed, would be changed. The outcome of last month's vote. Şimdi outcome ne oluyor? İşte biz bir seçimden bahsediyoruz. İşte vote, yani oy kullanmak, yani seçim, vote. O yüzden onun sonucundan bahsediyoruz. İşte the outcome of last month's vote, yani geçen ayın seçiminin sonucunu değiştirirdi, değiştirmeliydi gibi bir şey olacak. Yani burada işte bir şey değiştirilecek, bir şey değiştirilmeliydi, öyle bir şey olacak burada. Tamam mı? O zaman cevabımız ne? Daha düşüneyim. The revelation that the National Security Agency thousands of times a year, galiba olacak. Dur. Hacks into Americans' phones and email records thousands of times a year would be changed. Yok, olmadı. Would be changed the outcome. Yok, bu olmadı. Olmadı. İşte hacks bana mantıklı geldi ama would be changed diye bir şey yok. Would be changed. Yok, olmadı. Has hacked. Should change. Was changed. O zaman bu olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Yani açıkçası bence işte hacks olması gerekiyor. Ondan sonra would olması gerekiyor. Bence işte mantıklı olan o olur. Şimdi burada thousands of times a year diyor ya. Yani burada işte geniş zaman olması gerektiğini düşünüyorum. Yani genel olarak böyle bir şey var. İşte genel olarak bir yapılan bir şey var. Burada işte bunlar işte yılda bir sürü kez, işte yılda binlerce kez hackleniyor. İşte hacklenir. Yani geniş zaman olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hacks olması gerektiğini düşünüyorum. Yani the revelation that the National Security Agency hacks into Americans' phone and email records thousands of times a year would have changed the outcome of last month's vote. Yani geçen ayın seçiminin sonucunu değiştirirdi. Would have changed, yani değiştirirdi. Galiba hacked yine oluyor. Bir düşüneyim. The revelation that the National Security Agency hacked into Americans' phones and email records thousands of times a year. Ya bu yine oluyor ama yine bence hacks daha mantıklı oldu. Ama yine bunu seçelim. Hacked oluyor ama işte thousands of times a year dediklerinde işte bana işte geniş zaman olması gerektiğini düşünmemi sağlıyor. Ama herhalde geçmiş zamanda olur. Ama bu sağlam. Would have changed the outcome of last month's vote. Yani değiştirirdi. İşte etkilerdi, değiştirirdi.
geçen ayın işte seçiminin sonucunu değiştirirdi. Tamam. Bu son sorumuz olacak. O yüzden şöyle bir geçeyim. Şunu bir açayım. Ondan sonra son bir kez bu sorulara bir bakalım. Tamam mı? 35 kişi izliyor şimdi. Çok azaldı. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? I am sure the answer would be A. I'm sure the answer will be A demek istiyorsun. I am sure the answer will be A. And yani evet yani A oldu. Ne yapalım? Bazılarımız göremedi. In my opinion D. Bunun hakkında konuşalım. Neden D değil? Had hacked. The revelation that the National Security Agency had hacked into Americans' phone and email records thousands of times a year was changed olmaz. Yeah. Was changed olmaz. Bu was changed edilgen oluyor. Yani değiştirildi. Yani bir şey değiştirildiğinde işte it was changed. O değiştirildi. It was changed. Bu edilgen oluyor ama edilgen bir şey biz istemiyoruz. Onun Türkçesini bilmiyorum. Yani İngilizcesini de bilmiyorum. Yani edilgen olmayan bir şey istiyoruz burada. Ben de düşünüyorum. Aynen was changed olmuyor. O edilgen oluyor. You are a very good teacher. No problem. Başka bir sorumuz var mı? İlk boşluk için present tense olması lazım bence de. Aynen. Bak hemfikiriz. Ama hala hacklenmeye devam ediyorlar. Hacks olması lazım. Aynen bence de. Yani bu bir şaka da yani bence gramatik olarak öyle olması lazım. Yani geniş zaman olması gerekiyor. Yani hacks olması gerektiğini düşünüyorum. Ama sonda last month var. Simple past olmalıydı. İkinci taraf. Dur. Ama sonda last month simple past would have simple past olabilirdi. Ama o sadece changed olurdu. Burada changed yok ki. Yani diyebilirdik. Changed the outcome of last month's vote deseydik yani normal işte simple past olurdu. Bu normal bir geçmiş zaman olurdu. Ama o seçenek yoktu ki. Yani sadece changed yoktu. O yüzden onu changed olamaz. Evet, edilgen. Yapacak bir şey yok. Gizli bir if anlamı mı var? Gizli bir if mi var? Aynen. Yani aynı şekilde yani Türkçe'de de bunu yapıyoruz. İngilizce'de de bunu yapıyoruz. Yani imply diyoruz İngilizce'de. Yani we imply an if. Yani orada bir if yok ama yani bu işte anlattım bu cümleden yani if olduğunu anlıyoruz. Yani we imply an if. Yani burada diyoruz ki bu öğrenilseydi if this would have been known bu bilinseydi o zaman the outcome of it would have changed the outcome of last month's vote. Yani orada işte gizli söylenmeyen bir if var. Evet, güzel bir şey. Onu iyi ki fark ettin. Good night. Ses gitti. Ses gitmedi. Yok, yalan söyleyenler. Okay, şimdi peki Zeki abi had hacked changed olsaydı olur muydu? Bir bakalım şimdi, tamam mı? Bir bakalım. Had hacked. The revelation that the National Security Agency had hacked into Americans' phones and email records thousands of times a year changed the outcome of last month's vote. The revelation that the National Security Agency hacked. Aynen olur. Yine geçmiş zaman kullanmak biraz garip oluyor. İşte çünkü thousands of times a year diyorlar. Yine orada hacks değil de hacked demek biraz garip geliyor benim kulağıma. Ama evet o mantıkken yani gramatik olarak oluyor. Aynen ben A olarak yaptım.
İkinci tarafta nesne object var, o yüzden aktif olmalı. Evet, haklısın. Az önce onu konuştuk. İşte editgen olamaz. Evet, ben şimdi soruları bitirdim. Tamam mı? Ben başka bir soru görmüyorum. Başka bir soru sormuşsan şimdi bir soru geldi. Bunu cevaplayayım. Had hacked olması için ondan öncesinde bununla ilgili bir olay daha yaşanmış olması gerekmez miydi? Mesela had hacked, the revelation that had hacked işte geçmişin geçmişi olur. O yüzden evet bu biraz daha kompleks bir şey olması gerekiyor bunun için. Bu olur mu? Emirhan cevap A. Ben cevap yani aslında bence hacks olması gerekiyor. Ondan sonra would have changed olması gerekiyor. Yani E'nin ilk şey ve A'nın işte ikinci şey olduğunu düşünüyorum ama bir tanesini seçecek olsam işte A seçerdim şey olarak. Emirhan sordu da. So, what are we talking about? The revelation that the National Security Agency had hacked into Americans' phones. Had hacked olurdu burada ama yani duruma göre değişir. İşte biz bütün paragrafı görmediğiniz için, bilmediğiniz için pek bir şey diyemiyoruz. Ama yani gramatik olarak had hacked oluyor. Anlamadın. Dedim ki bence bu doğru. Onu görüyor musun? Bence görmüyorsun. Bence bu doğru. Hacks doğru. Bence bu doğru. O yüzden E cevabının ilk yarısının ve A cevabının ikinci yarısının doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bir tanesini seçmek zorunda kalsam A'yı seçerdim. Demek istedim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu yayını kapatalım. Beni görmüyorsunuz. Yazık size. Beni görün. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Artık 2 saat oldu. 2 saattir konuşuyorum. I love you all. Hepinizi seviyorum. Hepiniz birer öğrencimsiniz. You are all... Onu nasıl deniyor? Onu nasıl diyeceğim İngilizce'de? You're all my students diyelim. Aslında tam olmadı ama. You're all my students. You're all my wonderful students. I love all of you. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar. İyi çalışmalar. Yakında birkaç videom daha çıkacak. Bu Foundation serisinin 2. bölümü çıkacak. Hem de bu sizin çok istediğiniz IPA yani International Phonetic Alphabet var ya işte onunla ilgili bir video çekiyorum. Yani çektim işte editlemem gerekiyor. Yakında onlar çekecek. Cuma günü büyük ihtimalle bir şey daha yaparız. Bir canlı yayın daha yaparız. O zamana kadar görüşürüz ve iyi akşamlar arkadaşlar.